Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum kıvamında çok lezzetli, yapımı oldukça kolay olan etli taze fasulye tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde yarım kilo taze fasulye kullandım. Fasulyelerin uç kısımlarını temizledikten sonra 2'ye 3'e bölüyorum. Ben yarım kilo taze fasulye kullandım. Sizler aile fertlerine göre bu oranı artırabilirsiniz. Aldığım fasulyenin içerisinde içlenmiş fasulyeler de vardı. Onları da atmadım, içerisini çıkarttım, onları da yemeğimle birlikte pişireceğim. Böyle bir kez deneyin, gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Bütün fasulyelerimizi kırdık, içlenmiş olanların da içini çıkarttık. Yıkamak için kenara alıyoruz. Tarifimde 3 adet domates, 5 adet kıl biber, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak kullandım. Kabuğunu soymuş olduğum kuru soğanları küçük küçük doğruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Kuru soğanları doğradım, 1 diş sarımsağı da küçük küçük doğruyorum. Bu iki malzemeyi kaseye koyarak kenara alıyorum. Domateslerin kabuklarını soydum. 2'ye böldükten sonra kalın olan kısmını alıyorum. Küp küp olacak şekilde domatesleri de doğruyorum. Üç adet domatesi doğradım, kenara alıyorum. 5 adet kıl biberin uç kısımlarını ve kök kısımlarını temizlediğim 2 parmak aralıklarla doğruyorum. Taze fasulyeyi pişirirken yayvan bir tencere kullanıyoruz. İçerisine 100 gram dana kuşbaşını koydum. Tencerenin içerisine koymuş olduğum etler ilk önce suyunu bırakacak ve daha sonra tekrar suyunu çekecek. Bu aşamada tenceremizin kapağını kapatıyoruz, arada bir de açarak karıştırıyoruz. Etler tamamen suyunu çekti. Yarım çay bardağı zeytinyağı koyarak etleri kavurmaya devam ediyorum. İsterseniz sizler bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bir iki dakika boyunca etleri kavurdum. İçerisine soğan ve sarımsağı ekliyorum. Soğanların diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tencerenin içerisine kıl biberlerini ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine küçük küçük doğramış olduğum domatesleri ekliyorum. Bu aşamada domatesler tamamen suyunu bırakıncaya kadar kavuracağız. Domatesler güzelce suyunu bıraktı. İçerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum.
Salçanın kendine has ekşi bir tadı olduğu için sizlere tavsiye ediyorum. Yemeklerinize salça koyduğunuz zaman iyice kavurun. Böylelikle yemeğinizi daha lezzetli hale getirmiş olursunuz. Kavurmuş olduğumuz salçanın içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberi koyarak bütün baharatların birbirine geçmesini sağlıyorum. Daha sonra güzelce yıkayıp süzdürmüş olduğumuz taze fasulyeyi ekliyoruz. Fasulyeyi koyduktan sonra spatula ile şöyle bir düzeltiyorum. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz, fasulyelerin kavrulmasını sağlıyoruz. Arada bir de açıp karıştırıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Taze fasulyelerimizi yeterince kavurduk. Diğer taraftan da suyumuzu kaynatıyoruz. Bu yemeğimizde kaynar su kullanacağız. Kaynar suyu sebzelerden 1 parmak yukarı çıkıncaya kadar koyuyoruz. Bu su miktarı bizim için yeterli olacaktır. Yemeğimiz kaynayana kadar yüksek ateşte duruyor. Kaynadıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatarak kısık ateşe getiriyorum. 20 dakika boyunca kısık ateşte pişireceğiz. Sizler yine de bu aşamada fasulyelerinizi kontrollü pişirin. Bazı fasulyeler daha geç pişebiliyor, bazıları daha erken pişebiliyor. Bir tanesini alın, yumuşadıysa eğer piştiği anlamına gelir. Etli taze fasulyemiz pişti. Etli bir yemek olduğu için bu yemeğe sıcak servis ediyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. İçerisine koymuş olduğumuz iç fasulye ve etle beraber gerçekten çok lezzetli bir yemek oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.